Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Profil fotoğrafımda görüp sıklıkla sorduğunuz o sevimli çantayı bugün beraber öreceğiz. Hazır bayram da yaklaşıyorken miniklere bol bol çanta örüp sevindirebiliriz bence. Bakın kuzu çanta. Bu çanta benim ilk çıktığından beri en sevilen ve en tercih edilen modellerimden biri. O yüzden bende yeri çok ayrı açıkçası. Geçen yıldı Kurban Bayramı öncesinde bayram hediyesi olarak Instagram sayfamda tarifini paylaşmıştım. Ama şimdi hem örgüye yeni başlayanlar için hem de püf noktalarında takılan arkadaşlarım için bu videoyu çekmek ve paylaşmak istedim. Umarım faydalı olur. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi eksik etmeyin lütfen. Hazırsanız başlayalım. Evet, ben yine Nako denim kullandım. Ekru rengi ve bu defa mavi yapacağım baloncuk kısmını. Baloncuk diyeceğim üstteki kabarcıklara. Kabarcık deniyor, popcorn deniyor, pıtırcık deniyor. Bubble stitch İngilizcesi biliyorsunuz. O yüzden tarifte baloncuk diyerek ilerleyeceğim. Çantayı örerken 3 milim tığ kullanıyoruz. Kordonunu örerken 3,5 milimle örüyoruz. Gözler için sadece 2,2 milim kullandım. Şimdi şunları kaldıralım ve ekru renkle çantamızı örmeye başlayalım. Öncelikle 22 zincir çekiyorum. İpliğimi sıkıştırdım ve 22 tane zincir çekiyorum. Evet, ipliğimi tığa doladım ve 3. ilmekten itibaren yarım trabzan örerek devam ediyorum. Bir tane yarım trabzan yaptım, doladım, zincirin içine battım ve tek seferde tüm ilmekleri çıkarttım. Tekrar yapıyorum. 3 tane örmüş oldum. Şimdi sonda bir ilmek kalana kadar yarım trabzan örmeye devam edelim. Yani 19 tane yarım trabzan yapıp beni bekliyorsunuz. Evet. 19. yarım trabzanımı da ördüm ve sonda kalan şu ilmeğin içerisine 4 tane yarım trabzan örüyoruz. 1 2 Yavaş yavaş örgümü elimde döndürüyorum aynı zamanda. 3 ve 4. Bakın örgümü tamamen döndürdüm. Çünkü artık ilmeklerin karşı tarafından örmeye devam edeceğim. Şuradan devam ediyorum. 1 2 Az önce ördüğümüz ilmeklerin tam dibindeki karşısındaki ilmeklere birer tane yarım trabzan örerek sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sonda bir ilmek yine boş kalacak. Toplamda 18 tane yarım trabzan örmüş oluyoruz. ...18. yarım trabzanımı da yapıyorum ve şuradaki ilmeğe 3 tane yarım trabzan örüyorum. Burası daha önce ilk trabzanı yaptığımız ilmek. Birinciyi zaten başlangıçta yapmıştık. O yüzden 3 tane daha örüyoruz ve 4'e tamamlamış oluyoruz. 1 2 ve 3. Bu turu bitirmiş oldum. Sıra sonlarında ilk trabzanın tepesindeki ilmeğe bir ilmek kaydırma ile bağlanıyoruz. Bu şekilde. Ve her yeni tura 2 zincir çekerek başlıyoruz. Şöyle bir görüntü oldu.
İkinci turda ipliğimizi doladık yine. Bu zinciri hiçbir zaman trabzandan saymıyoruz arkadaşlar. Zincirler sayılmıyor. Bunu unutmayalım. Zincirin dibinden itibaren örmeye başlıyoruz bu yüzden. Zincirimi çektim. Dibindeki ilmeğe bir tane yarım trabzan ördüm. Bir tane daha ördüm yanındaki ilmeğe. Şimdi toplamda 20 tane yarım trabzan örelim. Sonra arttırmamızı yapacağız yine kenara geldiğimizde. 20 yarım trabzanı örüp beni bekleyin. Yirminci yarım trabzanı ördüm ve şimdi burada 2 tane arttırma yapacağız. Yani aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan örüyorum. Birinci arttırmamı yaptım. İkinci arttırma için sıradaki ilmeğe 2 tane yarım trabzan örüyorum. Evet. Şimdi tekrar 20 tane yarım trabzan örerek devam ediyoruz. Bakın bir tane yaptım. İkinci yarım trabzanı ördüm ve sıra sonuna kadar 20 tane yarım trabzan yapalım. Sonra tekrar burada arttırma yapacağız. Evet, 20. trabzanımı ördüm. Şimdi burada tekrar 2 tane arttırma yapıyoruz. Aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan ördüm. Birinci arttırmayı yapmış oldum. Sıradaki ikinci ilmeğe tekrar 2 tane trabzan örüyorum. Ve ikinci arttırmamı da yapmış oldum. Şimdi sıra sonuna geldik. Burada göstermek istediğim önemli bir nokta var. Bakın şurada bir görüntü var. Buraya herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Burası bir ilmek değil. Örmüyoruz buraya. Zaten turum bitti. 48 ilmeğe ulaştım ve birinci ilmeğin tepesine direkt bir ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Bakın buralara lütfen örerken çok dikkat edelim. En önemli kısımlar. Son bir tur daha arttırma yapacağız ve sonra desenimizi kurmaya başlayacağız. 1 2 zincir çektim yine. Bu sefer bu tura direkt arttırmayla başlıyorum. Yine bu zinciri saymıyoruz. Zincirin dibine 2 tane yarım trabzan örüyoruz. Aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan ördüm ve ilk arttırmamı yapmış oldum. Şimdi her ilmeğe bir tane yarım trabzan örüyoruz bu kenara gelene kadar. Yani bir tane arttırma yaptım. Şimdi 20 tane yarım trabzan örüyorum. Yirminci yarım trabzanımı ördükten sonra yine kenara geldim. Burada 3 tane arttırma yapıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğe 1 2 tane yarım trabzan ördüm. Birinci arttırmamı yapmış oldum. Sıradaki ilmeğe tekrar 2 tane yarım trabzan örüyorum. Ve son olarak bu ilmeğe 2 tane yarım trabzan örüyorum. Aynı ilmeğin içine ördüm. Sonrasında her ilmeğe bir tane yarım trabzan örerek devam ediyoruz. Ta ki bu kenara gelene kadar. Yani burada da toplamda 22 tane yarım trabzan örüyoruz. %22. yarım trabzanımı da örüyorum. Şimdi burada zaten başlangıçta bir tane arttırmamızı yapmıştık. O yüzden kalan son 2 ilmeğe
Birer tane daha arttırma yapmamız yeterli olacak. İpliğimizi doladık. Aynı ilmeğin içine 2 tane yarım trabzan ördük. Sıradaki ilmeğe tekrar arttırma yapıyoruz. Aynı ilmeğe 2 tane yarım trabzan ördük ve bu turu da tamamlamış olduk. Evet, artık arttırmalarımızı tamamladık. Bundan sonra arttırma veya eksiltme olmadan dümdüz örmeye devam ediyoruz. 2 zincir çektim. Zincirin dibinden itibaren örmeye başladım. Her ilmeğe bir tane yarım trabzan öreceğiz sıra sonuna kadar. Yani toplamda 54 yarım trabzan örmüş olacağız. Sıra sonunda ilk ilmeğin tepesine ilmek kaydırma ile bağlanacağız ve yeni tura 2 zincir çekerek zincirin dibinden itibaren örmeye başlayacağız. Bunlara dikkat ederseniz deseniniz çok rahat oturacaktır. Toplamda 7 sıra 54 yarım trabzan örelim ve baloncuklar için buluşalım. Evet, toplamda 7 tur 54 yarım trabzan ördüm. Şuralardaydık. İlmek kaydırma ile geldiğimiz için çok hafif bir kayma oldu ve sıra sonumuz artık burası. Buradan baloncukları örmek istediğiniz rengi ekleyebilirsiniz. Ben şöyle ekledim. Bir tane zincir çektim. Bu iplikleri hafiften aşağıdan yürüttükten sonra kesebilirsiniz. Yine zincirin dibinden itibaren örmeye başlıyorum. Bir tane sık iğne ördüm. Sıradaki ilmeğe bir sık iğne daha ördüm. Şimdi ilk baloncuğu yapmaya başlıyorum. İpliği doladım. Çıkardım ve bekletiyorum. Tekrar doladım. Aynı noktaya battım. 3 tane oldu bakın. Son kez yapıyorum. Bakın tığda 5 tane ilmeğim var. Bunların hepsini tek seferde çıkarıyorum. Tepesine bir zincir çekiyorum. Parmağımla biraz düzeltip sıradaki ilmekten itibaren 2 tane sık iğne örüyorum. Şimdi bir tane daha yapıyoruz. İpliği doladık. Birinci trabzanımızı yaptık. Bakın bekliyoruz. İkinciyi yaptık ve bekliyoruz. Üçüncüyü bekletiyoruz ve dördüncüyü yaptıktan sonra baktık tığımızda 5 tane ilmek var. Hepsini tek seferde çıkardık. Zincirimizi çektik ve hemen yandaki ilmekten itibaren 2 tane sık iğne ördük. Bir kez daha göstereceğim. Baloncuğun mantığı, ipliği doladık. İkili trabzan örermiş gibi düşünün. Birinciyi ördük, çıkardık. Bunu çıkarmadan bekletiyoruz tığda. Bir tane yaptık. İkinciyi yaptık. Yine beklettik. Üçüncü ve dördüncüyü de yapıp beklettikten sonra bakıyoruz. Tığımızda 5 tane ilmek var. Tek seferde çıkartıyoruz. Tepesine bir zincir ve sıradaki ilmeğe 2 tane sık iğne örüyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oluyor. Dolgunluğu benim için gayet yeterli. O yüzden dörtlü yapıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde 2 tane sık iğne, 1 tane balon. 2 tane sık iğne, 1 tane balon. En sona gelince tekrar buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Son baloncuğu da yine sizinle beraber yapalım. İpliğimi doladım ve örmeye başladım. 1 2 3 ve 4. Tığda 5 tane ilmeğim oldu.
zincirimi çektim ve en başta ördüğüm ilk sık iğnenin tepesindeki ilmeğe ilmek kaydırma ile bağlandım ve bir zincir çektim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın, ilk turumuz bitti bile. Toplamda 18 tane baloncuk ördük. 2 sık iğne, 1 baloncuk, 2 sık iğne, 1 baloncuk olarak başladık ve 18 tane ördük, baloncukla bitirdik. Şimdi tur boyunca sık iğne öreceğiz her ilmeğin tepesine. Yani burada da dikkat etmeniz gereken nokta, zinciri çektik, dibine bir tane sık iğne ördük, yanındaki ilmeğe bir tane daha sık iğne ördük. Zaten başta yaptığımız ilk 2 sık iğne vardı. Onların tepesine tekrar 2 sık iğne ördük. Şimdi burada şuraya batmıyoruz. Bu yanlardaki boş ilmekler kafanızı karıştırmasın. Her baloncuğun üzerinde bir tane zincir çekmiştik. Sadece o zincirlerin üzerine bir sık iğne örüyoruz. Bakın. Ördüm. Şimdi sıradaki ilmek zaten burada belli. Az önce yine sık iğne yaptığımız yer. 1, 2 ve tekrar baloncuğun tepesinde zincir çektiğimiz yer. Bakın şurada. Oraya bir tane örüyoruz. Bu kadar. Zaten 2 sık iğne, 1 balon yapmıştık. 2 sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne örüyoruz. Baloncuğun tepesine de bir tane sık iğne örüyoruz. Böyle örerseniz sıra sonunda yine elinizde 54 ilmek olacak ki böyle olması gerekiyor. O yüzden bu sırada çok dikkatli olalım. İlmek arttırmamız veya eksiltmemiz olmasın. 2 tane ördüm. Balonun tepesine bir tane daha ördüm. 1, 2 ve 3. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar toplamda 54 sık iğne örüyoruz ve son baloncuğun tepesine örerek bitiriyoruz. Sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi ördükten sonra yine ilk ilmeğe ilmek kaydırmayla bağlandım ve bir zincir çektim. Şimdi burada amacımız baloncukların üst üste gelmemesi. İlk turda 2 sık iğne, 1 baloncuk örerek başlamıştık. Bu sefer tam tersini yapacağız. 1 baloncuk, 2 sık iğne örerek devam edeceğiz bu turda. İlk baloncuğu yine beraber yapalım. Zinciri çektim. Yine dibinden itibaren örmeniz çok önemli. Bir, 2, 3 ve 4. Şimdi yandaki 2 ilmeğe 2 tane sık iğne ördüm. Tekrar baloncuğu yapıyorum. Çıkardım. Zincirimi çektim ve yandaki ilmeğe ilmekten itibaren 2 tane sık iğne ördüm. Bir tane daha yapalım. Sonra biraz hızlanalım. Evet, tığda 5 ilmek kaldı. Tek seferde çıkarıp tepesine zincirimi çektim. Sıradaki ilmekten itibaren 2 tane sık iğne ördüm. Bakın, elde etmek istediğimiz görüntü tam olarak buydu. Şimdi sıra sonuna kadar bir baloncuk, 2 sık iğne, bir baloncuk, 2 sık iğne şeklinde devam edelim ve şurada buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Son sık iğnemi örüyorum ve ilk yaptığım baloncuğun tepesindeki ilmeğe
ilmek kaydırma ile bağlanıyorum. Zincirimi çektim. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Şimdi bu turda tekrar az önce yaptığımız şekilde 54 tane sık iğne örüyoruz. Zinciri çektim. Dibinden itibaren örmeye başladım. 1 2 3 baloncuğun tepesindeki zincire 1 2 3. Bu şekilde sıra sonuna kadar 54 tane sık iğne örelim ve buluşalım. Sıra sonundayım. Son sık iğnemi ördüm ve ilk sık iğneye bağlanarak ilmek kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çektim. Yine az önce yaptığımız balon turunda yaptığımız işlemin tersini yapacağız. Bir balon 2 sık iğne ile başlamıştık en son. Bu sefer de 2 sık iğne 1 balon olarak devam edeceğiz. Zincirin dibinden itibaren 2 tane sık iğne ördüm. Ve bir baloncuk yapıyorum buraya. İki tane sık iğne örüyorum. Ve bir baloncuk daha yapıyorum. Bakın şöyle çıkacağız. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Bir baloncuk, 2 sık iğne. Sıra sonunda buluşalım. Evet, sıra sonuna geldim. Son baloncuğumu ördüm. Burada dikkatinizi çekmek istediğim küçük bir detay var. Bir tura sık iğne ile başladıysanız baloncukla bitiriyorsunuz. Baloncukla başladıysanız da sık iğne ile bitiriyorsunuz. Bu düzeni kurduğunuz sürece ilmek sayınız şaşmayacaktır. Yine ilk ilmeğin tepesine bağlanıp ilmek kaydırmamı yaptım ve bir zincir çektim. Zincirin dibinden itibaren örmeye başladım. Baloncuğun tepesine. Şimdi bu turda yine 54 tane sık iğne örüyoruz. Ve sonra son baloncuk sıramızı yapacağız. Çantamızı bitireceğiz. Bu turun sonunda tekrar buluşalım. Evet, bu turu 54 sık iğne örerek tamamladım. Bir tane zincir çektim ve bu sefer baloncuk örerek başlıyorum. Eliniz alıştıktan sonra çok seveceksiniz bunları yapmayı. Keyifli bir model olduğunu düşünüyorum ben. En sevdiğim çantalarımdan biri. Çıkardım ve 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu turu bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tane balon, 2 tane sık iğne. Sıra sonuna kadar gelin. İlmek kaydırma ile bağlanın. Bir zincir çekin. Zincirin dibinden itibaren 54 tane sık iğne örün ve çantayı tamamlayalım. Kulaklarla gözlere geçelim. 54. sık iğnemi de ördüm ve ilmek kaydırmamı yaparak çantanın gövdesini bitirmiş oluyorum. Bakın. Şöyle bir görüntümüz oldu. Ölçelim bakalım kaç santim olmuş. Yükseklik 14,5 santim diyebiliriz bence. Genişliği de 15,5. Bence gayet yeterli. Şimdi bu ipliğimizi kaybedelim ve kulaklarımızı örmeye başlayalım. Kulaklar için krem rengi iplik ve 3,5 milim
tığ kullanacağız. Sihirli halka içine örüyoruz kulakları. Zincirimi çektim. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne örüyorum ilk turda. 1 2 3 4 5 ve 6. İpliğimi sıkıştırıyorum. Kulakları spiral şekilde dönerek öreceğiz. O yüzden ilk ilmekten itibaren direkt örmeye başlıyoruz. Şimdi bu turda 9 ilmeğe ulaşmak istiyorum. O yüzden bir tek bir çift sık iğne yapacağım sıra sonuna kadar. Yani bir sık iğne bir arttır işlemini yapacağız 3 defa toplamda ve böylece 9 ilmeğe ulaşmış olacağız. Ve 9 oldu. İsterseniz burada bir ilmek belirleyici kullanabilirsiniz veya benim gibi farklı renkte bir iplik de tercih edebilirsiniz. Şimdi 12 ilmeğe ulaşmak istiyorum. 9 sık iğne var elimde. Yani 1 2 ve bir arttırma. 2 tek bir çift sık iğne ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Toplamda 12 ilmeğe ulaşmış olacağım. Şimdi 12 ilmeğim var ve 15 ilmeğe ulaşacağım. Yani bu sefer de 3 tane tek, bir tane çift sık iğne yapıyorum sıra sonuna kadar. Evet, son arttırmamı da buraya yapıyorum. Ve artık 15 ilmeğim var. Şimdi son arttırma turumuzu yapıyoruz. 18 ilmeğe ulaşmak istiyoruz çünkü. Yine 3 arttırmamız gerekiyor. O yüzden de 4 tane tek sık iğne örüyoruz ve 5. ilmeğe çift sık iğne örerek arttırmamızı yapıyoruz. 1 2 3 4. 5. ilmeğe geldiğimizde aynı ilmeğin içine 2 tane sık iğne örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapalım. Evet, son arttırmamı da ördüm ve artık 18 ilmeğim var. Şimdi herhangi bir arttırma ve eksiltme yapmadan 4 sıra boyunca 18 sık iğne örüyoruz. 18 sık iğne ördüm 4 tur boyunca ama artık 12 ilmeğe düşmek istiyorum. Bunun için 6 tane eksiltme yapmam gerekiyor bu turda. Bir sık iğne ördüm ve bir tane eksiltme yaptım. Eksiltmeleri nasıl yaptığımı göstereyim size. Bir sık iğne daha ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin sadece öndeki ilmeklerini tığıma aldım ve sık iğne örer gibi geçirip tek seferde çıkardım. İkinci eksiltmemi de yapmış oldum böylece. Sıra sonuna kadar bu şekilde bir sık iğne, bir eksilt yapıyoruz ve 12 ilmeğe ulaşıyoruz. Evet. Şimdi 9 ilmeğe düşmek istiyoruz 12 ilmekten. Bu artık son turumuz. Bunun için de 3 tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Yani 2 sık iğne örüyoruz. Bir tane eksiltiyoruz. 2 tane sık iğnemi ördüm. Bir eksilttim.
2 sık iğnemi ördüm ve bir eksilttim. Son defa aynı işlemi yapıyoruz ve kulağımızı tamamlamış oluruz. Bitti. Sıradaki ilmeğe bir ilmek kaydırma yaptım ve ipliğimi kestim. Şöyle getirin ve ipliğinizin ucuna bir iğne geçirin. Kulağı bu şekilde ikiye katlayıp şu ucundaki ilmeklerden birleştiriyoruz. Şuraya getirip çıkaralım. Şu şekilde. Aynısından bir tane daha örelim. Evet, 2 tane kulağımız hazır. Çantayı alalım önümüze ve birini şuraya, bakın 2 baloncuğun tam arasına dikiyorum ben. Birini de buraya dikebilirsiniz. Zaten birini diktikten sonra diğerinin yerini ayarlamak çok daha kolay olacak. Evet, kulakları da diktiğimize göre artık gözleri örebiliriz. Siyah iplik ve 2,2 milim tığ kullanıyoruz gözler için. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. 2, şöyle sıkıştıralım biraz. 3, 4, 5 ve 6. İpliği sıkılaştırıyoruz. İlk ilmeğimize ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Uçuyordu. Ve dikiş için uzun bırakarak kesiyoruz. Şimdi bir tane daha örelim aynısından. Evet, 2 tane gözümüz var. Yukarıdan aşağıya sayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü turdaki trabzanların üzerine şöyle bir ortalayın göz kararı. Emin olamıyorsanız yandaki trabzanları sayabilirsiniz. Şu şekilde gözleri dikelim. Evet, gözleri diktiğimize göre burnu işleyebiliriz. Siyah iplik ve iğne yardımıyla gözleri diktiğimiz sıranın bir altından çıkarıyoruz ipliğimizi. Şöyle 4 ilmeğe işleyeceğim ben. Kendi zevkinize göre büyüklüğünü, uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şuradan da şöyle yapalım. Evet. Şöyle bırakacağım. Arkadan sağlamlaştıracaksınız tabii ki. Şimdi benim en sevdiğim işlem, yanakları renklendirelim ve kulakları. Ben normal bir allık kullanıyorum bu işlem için. Son olarak askımız kaldı. Askıyı isterseniz baloncukların renginde, isterseniz çanta gövdesinin renginde dikebilirsiniz. Ben genelde çanta gövdesinin rengini tercih ediyorum. Onun dikişiyle ilgili de kısa bir göstereyim. Bu arada kordon yapımını yakın zaman önce paylaştım. Açıklama kısmına ve videonun sonuna linkini ekleyeceğim. Bakın, kulağın tam üzerine yan taraftan iğnemi geçiriyorum ve şuraya, krem rengi olduğu için dışarıdan görünmesini istemezseniz küçük küçük ilmeklere dikebilirsiniz. Ama beni dışarıdan görünmesi rahatsız etmiyor. Aksine hoşuma gidiyor o görüntü.
Evet, kordonu da diktiğimize göre çantamız tamamen hazır. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum ve diğer renklerle bir arada görmenizi istiyorum şimdi. Evet, öncelikle ellerinize sağlık diyorum ve ördüğüm diğer renkleri size göstermek istiyorum. Şöyle bir tane siyah örmüştüm, pudra pembesi, canlı pembe. Ya neredeyse her renk ördüm aslında ben bu çantadan. Ama o kadar hızlı tükeniyor ki ama artık bunlar benim. Kendim için saklıyorum. Evde böyle küçük bir koleksiyonum var her çantadan üçer dörder tane. Ben fotoğraf çekimlerinde kullanıyorum. Hem de böyle video çekimlerinde dekorasyon olarak çok seviyorum. Evet, kordon yapımı ile ilgili videonun linkini aşağı ekliyorum. Sizin ördüğünüz çantaları da görmek için ayrıca sabırsızlanıyorum. Benimle paylaşmak isterseniz Instagram sayfamdan beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz veya mesaj gönderebilirsiniz. Instagram adresimi de açıklama kısmına ekledim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.